Tavuklar var. Tavuklar, horozlar senin miydi? Horoz benden çok korkuyor emmi. Çok korkar. Devamlı kaçar. Bak. Ne var mı? Ne varsan tabii kaçar. Oo, tam ağnamışlar burada. Ne var ne var mı? Eğilip güzellik emmi. Ne var? Nereden gele? Şöyle babamı ziyaret edeceğim. Haydi. Biraz vakit geçireceğiz öyle. İnşallah. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Dereköy'de kış güzelliği, kar güzelliği, Kuzyaka dediğimiz Kuzan'a kalan kısımda gördüğünüz gibi karlar var. Ama bulunduğumuz güney cephede kar manzarası kalmadı. Merhaba arkadaşlar. Gezginin Rotası'nın bu haftaki bölümünde de yine babamla beraberiz. Bugün nereye gideceğiz baba? Düz içine. Düz içine. Orada ne vardı? Orada bizim tarlalar vardı büyük. Eski tarlalar değil mi? 3 tane büyük tarla. Tabii şu anda artık bizim değil. Yine oraları bir göreyim. Tamam. Oraları bir babamla gezelim dedik. İmara yazılmadığı için o yerler artık bizden çıktı. Ama babam gönül bağıyla o taraflara bağlı olduğu için devamlı gidip geliyor. Biz de yerinde görelim dedik. Nasip olursa tabii karşı dağları görüyorsunuz. Kar var. Bu tarafta kar kalmadı ama çamur olma ihtimali yüksek. Çok rahatsız etmezse gideceğiz nasipse. Baba, gideceğimiz yer ne kadar uzak? Yarım kilometre. Yarım kilometre mi? Yakınmış. Tabii biraz dik olunca Dik olunca biraz uzun. biraz. Haydi başlayalım baba. Şimdi başlangıcında şu aralık yol var ya. Hı hı. Yani, oradaki geçit yeri düzelttiğim yerde toparlamam gerekiyordu. Onu yaptım sabahleyin. Tamam baba, eline sağlık. Şu yollar, şu gördüğünüz yollar da babamın eseri tabii. Evet, Aynen. devam edelim baba. Devam edelim. Daha önceki videomuz var. Bağlantı olarak videonun içine bırakacağım. O videoyu izleyenler bilir. Burada bir gezmiştik. Tabii yukarıdaki şu toprak setinin olduğu alanda gezi yapmıştık. Bu sefer rahmetli dedenin bağları tapuya yazılmadığı için artık devlet arazisi olmuş olan alanları gezeceğiz. Gördüğünüz gibi bir taraftan giderken bir taraftan da yoldaki dökülen taşları temizliyor. Şunların ismi ne diyordun baba? Konfor mu? Konfor. Konfor. Ya yukarıda şöyle şuraya kadar gelen yol vardı. Hı hı. İlk yolu açtığımda buraya açtığımdaki yol orasıydı. Anladım. Oraya kadar oradan da şöyle geliyor. Ferit ilkisinin buraya kadar geliyor yani. Anladım baba. Kapandı. Tamam bakayım. Devam edelim baba. Şöyle biraz daha kaldıracak da. Yok, yeter. Yarım metre. Yeter. Yani.
Bu konforda sen rahat rahat oturursun baba. Evet, Çin Seddi olarak bahsettiğim kısım. Şimdi tekrardan izlemeyenler için bilgi vermiş olalım. Burası afet bölgesi. Köyün üstüne yukarıdan taşların düşmemesi için Türkiye'de örnek bir proje. Toprak sıkıştırma yöntemiyle gördüğünüz set oluşturuldu. Benim tabirimle Çin Seddi. Taşların düşmesi için. Çinliler Türkler için yapmıştı ama biz de taşlar düşmesin diyerek yapıyoruz. Taşlardan korunmak için. Evet. Babamın yolu yan tarafta. Boylu boyunca bu arazi yukarıdan tutuyor. Büyük bir alan. Yığma ve sıkıştırma sistemiyle yapıldı. Güney cephe her zaman yaz günü gibi. Ama kuzey cephe kuzana kaldığı için soğuk. Adı üstünde Kuzyaka diyoruz oraya isim olarak. Yola babamı kaçırmadan bayağı ilerledi. Neresi dedin baba? Şu geçen bir yol görünüyor ya, kemer gibi. Karşıdan şu kısım. Evet. Aralar. Şöyle. Üstü komple yukarıya doğru. Şeyi koya. Ha, karşıdaki koya, dağın arka tarafına doğru. Komple ne diye geçiyor baba? Burayı musala değil de. Musa alanı arka tarafta, daha ileride. Sivri bağlar mı dedin bu taraflara? Bu görünen taraflar sivri bağlar üstünden. Yani arkasında pek yok. Yani biraz yukarı doğru çıkar yani o yaktaki. Bizim köyün yerleri. Bizim köyün. İlerideki görüken yerde Çağlayan çat zaten. İşte bir de çatılardan da birkaç tanesini bizim şeyin içine girmişler. O olacak. Sahip olmuşlar. O olur baba. Evet. İşte o şey. Bu alan köyün alt başı dediğimiz köyün Bozkurt tarafından girişi. Giriş bölgesi. Taşlık. Şu karşıki pardon. Dediğim şu karşıdaki zirvedeki taşlar gibi böyle boyunda taşlar var. Bu taşlar devamlı düşüyor. Evlere büyük risk oluşturabiliyordu. Bu set de o yüzden yapıldı. Şurası köyün aşağı kısmında. Buradan ileride ev yok. Buradan başlıyor. Diğer Kiyaka'ya kadar devam ediyor. Bu yol dediğim gibi de babamın kendi yolu. Evet baba. Nereden gideceğiz? Kestirimden de gidebiliriz. Fark etmez. Sen nasıl dersen baba? Aşağıdan mı gidelim? 2 tane engel var. Sen atlayabilirsen. Atlarım ben, sıkıntı olmaz. Nasıl? Sıkıntı yok baba. Evet, şuralar sıkıştırma dediğim gibi tel kafes, demir ve duvar. Çin Seddi duvarımız bu şekilde yapıldı. Şöyle bir saniye içini göstermek gerekirse gördüğünüz gibi bakın şu kocaman bir taş var. Bu taş düşmüş, yukarıdan düşmüş bir taş. Sette içinde ağaçlar var, çam ağaçları. Babam da ekti 1-2 tanesini. Gördüğünüz gibi köyün evleri de aşağıda. Baba bu sekileri de mi sen yaptın? Buralar sen mi yaptın? Hepsini sen yaptın yani. Oh. Allah, bakın arkadaşlar. Aşağı tarafta yol var. Yukarı tarafta yol var. Bu aşağıya mı iniyor? Bu aşağıya iniyor.
köyün içerisine doğru. Köyün içine. Fakat biraz fazla taş olduğu için yol Tamam. biraz kesik. Biz buradan mı gideceğiz? Buradan uzak kaçar. Nereden gideceğiz? Buradan Tamam. iki engel atlar. Tamam atlarız, onda sıkıntı yok. Tamam. Evet. Devam et. Kesmiş, kim kesmiş ki? Birisi gelip ağacı kesmiş. Evet, babam kızıyor. Dede varmış. Şurada. Kesiyorlar baba maalesef. Bir ara babamın aşırı derecede ağaç şeyi var, böyle ilgisi, merakı var. Babamın üstüne dikilen çamları söktü gibisinden bir iddia atılmıştı daha evvel hayatında. Yani böyle bir durum var. Önceki videoda da belirttiğim gibi babam özel durumundan dolayı bunu fırsat ganimet bilen insanlar urabalıya misali. Tamam baba. Bazen yapabiliyorlar. Tamam baba, dikkat et. Setin yukarı kısımlarında da böyle ekstra bir koruma alanlar da var taşlar için. Evet baba, devam edelim. Evet, burada güzel bir balkon yapmışsın baba. Ardıcın dibinde. Değil mi? Tam oturmalık. Otur şöyle, köye doğru bir manzara keyfini bak bakayım. Geç baba. Tam seyir tefesi yapmışsın baba kendine. Vakit öğle vakti. Ezanlar okunmaya başladı köyde. Babamın konfor alanları. Biz şöyle oturalım. Ay. Evet. Çok iyi. Babamın konfor alanları şu yukarıdaki görken zirveye doğru gittikçe böyle alanlar yapmış kendince. Küçük oturulabilecek, dinlenilebilecek alanlar. Vakıf işi, gönül işi. Bazısı bilerek bilinçli, bazısı bilinçsiz. Mevlam'ın takdiriyle açıkçası babamız da bu dağlara, bellere vakıf oldu. Kendince yollar yapıyor, beller yapıyor. Geride hoş bir seda demişler. Gün gelip buraları bizler de bilelim diyerek, emeklerini görelim diyerek, gönlünü de almak için geziyorum. Bakın şu gördüğünüz temeller. Yani öyle böyle değil yani. Evet baba. Taşın dibine kadar geldik baba. Daha var mı? Tamam baba. Taşların dibine geldik. Burada bir geçit var. Tesviye mi yaptın baba oraya? Burası ne? Ya. Dönerek alternatif bir yol ve burası da taşlar düzlemiş, gördüğünüz gibi tasvir etmiş. Yani usta işçilik var burada. Aşağıya iniyorken Evet. gideceğin yeri görmesi lazım. Bir başka oluyor. Tamam baba. Evet, şurası. Allah razı olsun baba, eline sağlık. Eline sağlık.
Ayak çıkınca aşıladık. Hareketsizlikten biraz da. Şu gördüğünüz çamlar maşallah. Gerçekten çok güzel boylanmış. Bu sekilerin hepsi orman işletme şefliğimiz tarafından yapıldı. Buralar ekildi. Ağaçlar da yani görmek umduğumdan daha fazla büyümüş. Gerçekten tutma oranı da yüksek. Sevindirici bir şey. Buranın güzel bir orman olması bölgemiz için de güzel, umut verici. Ne diyordu? Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdunda. İlkokuldaki öğrendiğimiz şiirimiz, şarkımız. Dönmeli ki yarınlara umutla bakabilelim. Şimdi baba, buraya niye düz işçi demişler? Bilgin var mı baba? Benim kanaatimce sadece buranın adı düz tarla anlamında da. Ha. Onun için düz işçi Düz işçi demiş o şekilde. Ha, o şekilde kaldı. Yani geldik bu arada değil mi bizim yerlerde? Düz işçi ve harman. Tamam. Şimdi Tarihi. göster bize orayı. Dur Tarihi. gidelim baba bir saniye. Burası şu an geldiğimiz nokta bizim olduğumuz ata yadigarı yerler. Harmanmış değil mi baba burası? Harman. Ha. Meşhur olan kısmı. Harman. Türkü beyan var ya, harman yeri yası diye. Bu şey gibi. Harman yeri. Harman yeri burası. Şu ileri tarafta giriş yapmışsın galiba taşlarla. Evet. Biz- Biz olsun diye. Bizim sınıra girildiği belli olsun öyle mi? Evet. Çok güzel bir şekilde. Şurada da bir taş var baba, onu bir gösterebilir mi? Taş. Bu ne? Bu otu işlemeye başladığımızda veyahut da evde damda samanını yapmazsak burada yaparız, süreriz. Samanı gideriz. Çök yanına istersen bir. He, Çömel bir. bir de ekinler erdi mi de Ağustos, Eylül ayından itibaren ekin işleme başladığın zaman harmanlara getirilir de mecburen burada harman kaldırılır. Diğer buğdaylar çuval çuval çıkarılır ve samanda getirilir ve harman vakti bitmiş olur. Anladım. Bu taş kullanılıyor muydu? Bir amacı. Bu taşı da hani ilk böyle yağışlı zamanda hani yoğurur da hani yaza hazırlık olsun diye yuvarız bununla yoğurur. Normal bir taş gibi ama yuvak diyorsun yani. Bak şeye şey var ya Bir saniye baba. işte 2 tane 2 tane. Evet, demiri taktığın anda yuvak. yuva ağacı. Onunla halletmiş oluruz yani de çok önemli bu. Evet. Baktığımızda normalde baksak taş parçası deriz ama Ha yani buranın bir parçası bu. En önemli bir parçası. harmanın taşı yani. Harman Mihenk taşı. yuva ağacı. Yuva. Tamam baba. Normal tarla alanına da gidelim olmazsa. Özel kral yolu gibi. Gördüğünüz gibi ortadan tarlamıza giriş. Evet, mevsimin ilk çiğdemini gördüm. Küçük bir şey ama tazecik. İleride belki daha fazla çiğdem tarlası olabilir ama yağışlar olmayınca eskisi gibi boylu ve çok değiller. Şimdi şu kar yağışından sonra belki toprak nemini alınca tekrardan çiğdemler öbek öbek çıkabilir. Ahırlı ilçemizi tanıtırken çektiğimiz videoda bahsetmiştik.
bu ağaca yapışan bitki. Bununla ilgili göbelek demiştim. Bir yorumcu abimiz, arkadaşımız demişti bunun ismi ökse otu dedikleri otmuş. Bu şifalıymış yani şu artık bunlar ne şekilde değerlendiriliyor bilmiyorum. İnternetten tam araştırmadım. Şifalı da dedi. Hayvanlarda göbelek dediğimiz şeyi yapıyor. Ağaçlarda bol ederim var. Yollar çamur olunca ayakkabılar battı. Babamın düz yolları tesfiyeli olsa da haliyle toprak, üstünde ot yok. Devamlı kullanılıyor. O yüzden çamur, kızıl çamur dediğimiz, et çamur dediğimiz çamur tarzı bir çamur toprak yapısı var burada. Maşallah serçeler de cıvıl cıvıl, tabii kamerada görüleceğini sanmıyorum ama devamlı önümüzden ağaçlardan ağaçlara koşuyorlar. Ne var baba orada? Kemer. Kemer. O büyük ağacın yakınında. Kemer dediğin ne oluyor? Şimdi şöyle bize bizim evin üstünde bize şey yaptılar ya, boru koydular ya, o borunun kalınlığında bir naylon bir şey vardı. Koy verdim. Yani durup duruyordu üstünde. Yani üstünde. Buraya monte ettim. Su geçidi yaptın yani. Heh. Tamam baba. Yani, Eline sağlık. Dağlar boş değil. Sahipsiz değil. Evet, babamın yaptığı çeşmelerin olduğu yerdeyiz. Şöyle göster baba çeşme alanı. İki tane boru var burada. 2 tane. Bu su nereden geliyor? Bayağı ileriden mi geliyor? Yok, bu şuradan geliyor. Hani şuradan çıkıyor. Şuradan. Evet. Birisi buradan çıkıyor. Az bu, fazla değil. Bu coşarak akıyor yani. Bolca su var onun. Şuraya kadar. Evet. Aynısı şuradan da Evet. akıyor. Yani çıkıyor. Anladım. Şu iki tane borulu olanlar. Daha sonra burada yoğun su var diyerek şu gördüğünüz karşıdaki alanlar da kepçeyle kazılmış. Su Ama çıkıyor. bu su belirli dönemlerde oluyor galiba, değil mi baba? Yazın yani baharın Baharın başlıyor. Nisan, Haziran'a kadar devam ediyor muhtemel. galiba devam ediyor etmediğini şey diyemeyeceğim. Tamam. Yani yine bayağı akıyor yani. Ama şu an yok. Şurası ve şu ağacın dibi. Şimdi yakın yani şunlar da vuruldu. Hı hı. Yolu düzeltiyorsun yani, tesviyesini de yapıyorsun. Yani şöyle yola uzanması bitti, vuruduktan sonra oturup da keyif alemi yapılabilir. Tamam. Su aktığında burada piknik yapılabilir diyorsun yani. Heh. Evet baba. Buralar artık tarlanın başlangıcı yeri mi? Baksana. Nereye doğru? Şu ardışta Evet. bel yanında kesiliyor. O ardıştan yukarıya doğru şöyle mi? Bu çok aya kadar. Oradan çok aya kadar. Oradan kesiliyor yani. Bu arazi eskiden rahmetli dedemizinmiş. Evet. Ama yazılmayınca şu anda orman dikim alanı oldu devlet tarafından. Evet. Ama burada bayağı kepçe çalışmış. Tesviye çalışması da yapmışlar. Şimdi biraz sonra fidanların durumuna bakacağım. Ne durumda diye. Burada biraz kuzana kalınca kar var. Evet. Evet, burada gördüğünüz çam ağaçları karın altında beşik gibi. Ama tabi buradaki fidanlar gerçekten küçük fidanla ekilmiş. Çok küçük olduğu için yani şöyle baktığımda bu arazideki ağaçların büyümesi için en aşağı 10-15 yıllık bir zaman geçmesi lazım.
elle tutulur bir şekilde olması için. Aşağıdaki ağaçlar gerçekten büyüktü. Bu tarafta az. Biz de ata yadigarı yerleri görmüş olduk. Babamla beraber güzel bir gezi yaptık. Çamın fidanları karın üstünde belirgin bir şekilde gözüküyor. Kuşlar mis gibi cıvıl cıvıl ötüyor. Sesleri geliyor mu bilmiyorum. Yakınımızdalar. Evet, bir tanesi uçtu. Burası da bir harman bölgesiymiş. Yapısından belli. Düz bir alanı var. Şurası gördüğünüz alan. Karşı geldiğimiz noktalar şu alan komple düz içi diye geçiyor. Ekim dikim alanıymış eskiden. Burada tarlalarda babam da anlattı. Harman alanlarında harman kaldırılırmış. Buğday ekip insanlar geçimini o şekilde sağlarmış. Ama şu an dediğim gibi tamamen boşa çıktı. Adaptörsel bilgilerine baktım. Konuma göre. Dip tarafımızda, yani bizim ormana geçen alanın yakın çevresinde bir ismi yazılmış ada parsel bilgisi var. Oraları bir araştıracağım. Nedir ne değildir. Bakalım. Baba, şimdi biz ne tarafa doğru gidiyoruz? Dalamaz'a doğru mu? Yok. Dalamaz'a. Tepeye gidiyoruz. Tepede bir tarla daha mı var? Bitecek. Tarla mı var orada? Tarla şuradan başlıyor da tepeye kadar. Tamam, tarlanın içine girelim, orada bakalım bir de. Tamam baba. Yani bir de ikinci tarlamız varmış, onu da bakacağız. Evet, şu gördüğümüz alan şuradaki diken ardacından başlayarak bu şekilde yukarıya doğru tepeye kadar mı baba? Şu ileriye kadar mı? Yani ilerisi oranına daha gidiyor da. Gidiyor. Genişçe bir alan. Daha devam ediyor. Şu taş öbeklerini sen mi yaptın baba? Ben yaptım. Yani taş tımar etmeye, babam yani devletin üzerine geçmiş görünse bile tımar etmeye, buralarda uğraş vermeye çalışıyor. Daha ileriye doğru gidiyor. Gerçekten güzel bir alanmış baba. Yok. Şimdi Bohçadan Nasıl? Bohçaların? Bohçaların tarlalarının yerine şu kümeldi var ya. Evet, o küme komple bohçalar. Bohçalar. Lakaplara bizimkinlere bohçalılar mı derlerdi? Ha, bohçaların Ahmet. Ahmet. Bohçaların Hasan. Hasan. Evet, diğerkinler de gitti. Ali, Ahmet. Bizimki Ahmet dediğimizin yerleri. Gördüğünüz gibi tımarlı, bakımlı ve ormana yazılmayacak yerler zamanında bilirkişi rezaletiyle ormana yazıldı. Boşa gitti bu tarlalar. Bakalım. Sağ olasın baba, güzel oldu. Senin için de iyi oldu mu? Çok iyi oldu, benim için de iyi oldu. Yani devamlı gezdiğim için pek beraber de gezmiş olduk. Hani sen de yanımda olunca biz de görmüş olduk baba. Uğraştığın, didindiğin yerler nerelermiş görmüş olduk. Ha, şu sınırlar da aynı şöyle dümdüz. Düz. Ha, orası da düz. Aynı taşlarla temizledin, belirledin değil mi? Dümdüz. Yani ip de çekerek, ip gererek. Ha, o şekilde tesviyeledim. Ha, o şekilde. Hani aletlerle hani teknik olarak yaparlar falan. Onların hani en doğrusu bizimkisi, Anladım. benimkisi. Babam en doğru bir şekilde sınırlarımı çizdim diyor. Evet. Bakalım. Şu an olduğumuz nokta, şöyle yaklaştırmak gerekirse, burada bir ev var. Eski Gavtur'un evi diyebiliriz biz burayı. Bu bölgede çobanlar mal gidiyor genellikle. Hasan ağamız var. Onun malları var. Yazları. Tabii şu anda boşmuş. Şu an kullanılmıyor değil mi baba?
Kullanmış. Yani şu an yok yani çoban. Hiç kimse yok. Bak, bunlar. Bu alanlar sekilerinden belli. Eskinin tamamen sulak alanları. Zemin itibariyle şu an çayırlı. Zemin de sulak, belli ki şu an bile sulak. Baba burası ne olarak geçiyor? Tafiye'nin tarlası diye. Tayfun tarlası diye geçer. Evet bak şöyle bakınca baba şurada da bir havuz var galiba. Havuzu sonradan fark ettim. Karşıda bir havuz alanı da var. Buradan aşağıya doğru ekim dikim alanları, bahçeler. Yani bir ceviz ağacı varmış şurada. Kurumuş. Koca kalıbından belli. Baba şimdi ben genellikle gezdiğim yerlerde o köyün sakinleriyle muhabbet ederim. Aynen. Ama bu sefer seninle geziyoruz. En mükemmel özünden. Şimdi seni bir tanısam diyorum. Özünden böyle dediğin gibi tam özünden kendini bir anlat. Kaç doğumlusun? Memuriyet şeyin var, geçmişin var. Nerelerde çalıştın? Ne zaman emekli oldun? Köyde neler yapıyorsun? İşte bu tarlalarla, bahçelerle bir şekilde uğraşıyorsun. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi ver bize. Askere gittim Kütahya'da. Kaç doğumluydun baba? 1953 doğumluyum. Evet. 19'a 10, 1953 doğumluyum. Hangi okulları okudun? Ortaokul okudum. Liseye niyetlendim, vazgeçtim. Vazgeçtin. Ve askerden sonra Ankara'da 2 sene kaldım. Avramir'in yanında. Evet. Ondan sonra Sümerbank'a girdim. Kırıkkale'ye girdiğimde tayinimi Kırıkkale'ye verdiler. Ne olarak görev yapıyordun? Satış memuru olarak. Satış. Bir de satış tezgahtar diye, tahsilsiz olanların şeyi diye geçer. O şekilde olanlar da var. Öyle diye yani satış memuruyum ben. Hı hı. Ve Kırıkkale'nin çeşitli yerlerine kazalarını gezdim. Evet. Yani O görev yaptın oralarda. Görevin haricinde çevreyi tanısın diye çok yere müsaade ettiler yani gezdim. Evet. Birazcık bilirim yani çevresi hakkında. Anladım. Keskin. Köye ne zaman geldin? Kaç yılıydı baba? Karaman'da kısa bir çalışmadan sonra geldin. 86 Karaman'a geldiğimde Ben 2 yaşındayken o zaman 84'lüyüz biz. 84 86 ise 85 Konya'daydım. hı. Konya'daydık. 85 86 86'da Karaman'da gönderdiler. Oradan da emekli oldun galiba. Oradan da emekli oldum. Köyde ne yapıyorsun baba? Vakti nasıl geçiriyorsun? Kırılan, dökülen yani berbat edilen yerleri tamir etmekle geçti Anladım. senelerim. Yani dağdaki, Yerlerine taştaki yolları, belleri ondan dolayı yapıyorsun yani. Yani 3-4 kilometrelik yani bir yol falan yaptım yani. Yayan yolu. Evet. Veya motorların işleyebileceği yollar yaptım. Kullanıyorlarmış motorcular. Motorcular çok iyi. İşte en güzelinde Tıngar'ın taşının yani az ötesinde. Geldiğimiz güzel mi? Geldiğimiz güzel. Oranın aşağı kısmı. Hı. Anladım. Yani orayı düzelttim ya. Günler öyle geçiyor yani. Ve bitti. Bitti. Önemli yol. Senin işin bitmez baba. Her zaman bitti diyorsun, beni kandırıyorsun. Bir daha dağdaşa gitmeyeceğim diyorsun ama her zaman işin bitmiyor yani. Onu geçelim yani. Sen bir iş bulun kendine değil mi? İş yani ufak tefek yani kalıntı işler var. İşler olur da onlar için. Anladım. Yani yerliye yol falan değil. Yerliye yolların hepsi bitti. Anladım. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum diyorsun. Evet. Tamam. Teşekkürler baba. Güzel bir geziydi. Ben memnun oldum. Güzel hoş oldu benim için. Biraz vardı. Teşekkürler baba. Şeyde
insanların şifa için çaput bağladığı alan. Gördüğünüz gibi burada çaputlar var. Şu ağaçlar sağlamken burası komple çaputlar bağlanırdı. Şu kuşaktan çocuk geçirilirdi. Altından geçirirlerdi. Ondan sonra da buraya para gömerlerdi. Kağıdından, demirinden tutun da. Ama artık bu alanların kendilerine şifası yok. Gördüğünüz gibi bu iğdelmez ağaçları tamamen kurudu. Bugünkü gezimizde babamla birlikteydik. Güzel bir gün oldu. Ya babam devamlı uğraştığı, vaktini, ömrünü alan alanları yerinde görmüş olduk. Sonuçta her video paylaşım amaçlı ama biraz da insanın kendi anı defterine eklediği güzellikler diye düşünüyorum. Bugünkü gezimde babamla daha önceden yaptığım gezimde öyleydi. Ömür bir gün gelip geçecek, bizler için de herkes için de geçerli. Bu çekimler, bunlar bizler için hatıra. İnsanların, bizlerin nelerle uğraştığı için bir hatıra olacak diye düşünüyorum. Yani YouTube maceram sadece gezginin rotasıyla ibaret değil. Biz yıllardır çekim yapıyorduk. Diğer ki bir sürü kanalımız var. 2005'ten beri çekimler peyderpey yapılıyordu. Ama gezginin rotasında daha farklı, daha geniş bir konsepte yöneldik. Uzun soluklu videolarla. Yani kendime de güzel hal oluşturuyorum. Bugünkü gezimizde babamla beraberdik. Gördüğünüz gibi arkada bekliyor. Baba bir esella. Sonraki bölümlerde, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.